Merhaba, Canay Atalay ben. Canay'la Canlandıran İnovasyon programına hoş geldiniz. Canlandıran inovasyon yani rejeneratif inovasyon nedir? Geleneksel inovasyon yöntemlerinde pazar ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığımız yenilikler, problemleri zihnimizle çözmeye çalıştığımız hallerin çok ötesinde 3,7 milyar yıllık yaşam laboratuvarından, doğadan ilham alan, sadece insanları değil, doğanın tüm canlılarının iyiliğini, önceliğine ve odağına koyan inovasyon yaklaşımı. Biz de bu programda kendimize, birbirimize ve güzel dünyamıza yeni gözlerle ve daha iyi bakabilmek için birbirinden kıymetli konuklarla bu yolları keşfediyor ve onların deneyimlerinden ilham alıyoruz. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü çok sevgili, çok değerli sevgili Arzu Kaprol bizlerle. Arzu Kaprol bir insan inovasyon tasarımcısı, bir gelecek tahmincisi, belki de yapıcısı, üreticisi. Kendisi bir araştırmacı, ben ona kaşif diyorum kendi içimde. Ve aynı zamanda insanlığa, doğaya hizmet eden birçok derneğin, vakfın, kuruluşun parçası olan, yönetiminde olan, Türkiye'yi dünyada temsil eden bir iş insanı, iş kadını, çok kıymetli bir anne ve candan bir dost. Arzucuğum hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk canayım. Seni ne güzel burada görmek. Her gördüğümde içim açılıyor. Çok teşekkür ederim. Ben bu güzel giriş için özellikle teşekkür ederim. Ben aynı zamanda bu başlangıcımı bir teşekkürle yapmak istiyorum. Türkiye'de canlandıran inovasyonu konuştuğumuz belki de ilk program olan bu programın bir kıyafet partneri olsun dediğimde ilk aklıma sen geldin. Ve her bölümde çok severek kendimi gerçekten canlandıran kıyafetlerinle bu güzel markanın bana verdiği destek için bizimle bütün bu yolculukta olduğun için sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bunun bir parçası olabilmemize vesile olduğun için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Arzucuğum, insan inovasyon tasarımcısı olarak sen hem insan ihtiyacını anlayan, hem teknolojiyi anlayan, hem zanaati, sanatı, kültürü değerlendiren, aynı zamanda doğanın çağrılarını derinlemesine hisseden bir yerde çözümler, süreçler, ürünler üretiyorsun. Ben de şunu çok merak ediyorum. Direkt konuya girelim istiyorum. Girelim. Bu modanın, tasarımın daha doğrusu insanın kendisiyle, doğayla, birbiriyle daha anlamlı, daha derin bağlar kurması için belki de hem olduğumuz ama olmakta da olduğumuz süreçte kendimizi, özümüzü tanıdığımız o yolculukta eşliği, rolü nedir tasarımın? Ve bu tasarımı bu genişleyen, senin de çok güzel yerleştiğin, bizleri de davet ettiğin alanlarında seni en çok heyecanlandıran yenilikler, inovasyonlar, belki de zamansız prensipler nelerdir? Çok teşekkür ederim. Şahane sorularla başladık. Önce aslında olduğumuz alanı tanımlamak lazım. Çünkü moda dediğimiz şey her ne kadar çok sübjektif ve zamanın ruhuyla da birebir paralel giden bir alan. Ama giysi nedir? Biraz oradan aslında başlayalım. Bizlerin bu yaşamda varoluşları aslında biricik ruhları. Ve bu biricik ruhları taşıyan biricik bedenlerimiz var. Ve bizlerin bu varoluşu, yani ruhunu taşıyan bu biricik bedeni buradan kalkıp bir başka alana geçtiğinde, yürüdüğünde, hareket ettiğinde bu varoluşa eşlik eden tek şey üzerimizdeki giysilerimiz. Ve bütün bu varoluşu bir malzeme, bir bez, kumaş parçası, bir şeyle sarıyoruz. Ve biz bu yaşamda böyle var olmayı biliyoruz. Dolayısıyla kıyafetlerle olan ilişkimizde bunu genellikle en azından son 150 yıldır estetik parametre üzerinden baktığımız bir yerde duruyoruz. Oysa ki kıyafetlerinde hem frekansları, hem beslendiği kaynaklar, hem dünyanın hangi alanından doğal ya da insan yapımı hangi ham maddelerden beslendiği ve bir ne kadar ürün ömrü olduğu, dolayısıyla bizlere ne kadar süreyle eşlik edebileceği ve bu ömrü tamamladıktan sonra da ne olacağı, bizlerin biricik varoluşunun teninin üstünü birebir kapladığı yerde bizi ve dünyamızı çok ilgilendiriyor. Dolayısıyla sadece güzel ve estetik giysiler
parametresinden değil ama daha kapsamlı bir yerden bakmaya davet etmek istiyorum ben. Bunun içerisinde hem bunun beslendiği ve oluştuğu kaynakları gözden geçirmek, hem de bunun bizim yaşamımızda olma sürecinde bizimle olan ilişkisinde, yani bedenimize hangi ham maddenin değdiğinden sorumlu olmak. O ham maddenin hem bedenimize verdiği bir doğal ve direkt ilişki, hem de onun bizden yansıyan etkisini de hiç düşünmediğimiz bir yerden, sadece tek bir yönden bakıldığında nasıl göründüğü parametresinden bakıyor olmanın kendimize de çok büyük haksızlık olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu yüzden bütün giysi sistemi, tekstil endüstrisi, hele ki bu kadar kıymetli bir coğrafyada yaşayan, doğan, büyüyen ve bu sistem içerisinde olan bir kişi olarak, Türk tekstil sektörünün bir parçası olarak ve dünyanın çok şanslı bir coğrafyasında olduğumuzu da bilerek, bunları çok hakkıyla ve o hakkın değerini vererek, bilerek yaşamak, yaratmak ve yaşatmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu benim aslında mesleğime bakış tarafım. Sorunun ikinci kısmına geldiğimiz zaman, dünyadaki yenilikler, tekstil tabii ki bizlerin varoluşuyla birebir ilişkili bir ve her an, her uyandığımız an ve bu yaşamda var olduğumuz neredeyse her an üzerimizde bir giysiyle hareket ediyoruz. Dolayısıyla burada çok büyük bir endüstriden de bahsediyoruz. Bu endüstrinin içerisinde pandemiden sonra daha çok konuşulmaya ve duyulmaya başlayan sürdürülebilirlik prensipleri artık yaşamımızın vazgeçilmezi. Bunu tartışmadığımız bir yerdeyiz. Ama bir yandan da tekstil endüstrisi global ölçekte buna ayak uydurmaya çalışıyor. Tam olarak ayak uydurabilmiş değil ama en azından kuralları belirleniyor. Dolayısıyla bu önemli bir nokta tekstil endüstrisinin geldiği yerde. Çünkü doğadan gelen ya da doğadan gelmeyen kaynaklardan oluşturduğumuz giysiler ürün ömürleri ölçüsünde bazen de sorumsuzca ve ihtiyacın çok üzerinde üretilebiliyor. Ve hemen hemen hepimizin gardıroplarında ihtiyacımızın çok üzerinde kıyafetler var. Ve bu ihtiyaç parametresini ve mekanizmasını ve dengesini de yeniden ilişkilendirmek gerekiyor. Bunları konuştuğumuz yerde dünyadaki en büyük yenilik giysilerin ömürlerini tartışabiliyor olmak. Giysilerin hangi bazlarla ve yaşayan organizmalar üzerinden üretildiğini görmek ve tabii ki giyilebilir teknolojiler. Bu giyilebilir teknolojileri de yine 3 ayrı alandan alıyoruz. Bir tanesi biyolojik olarak üretilebilen ve belki özel doğanın içerisinde var olan biyolojik yöntemlerle yapılan boyamalar, baskılar, yöntemler, yosunlarla yapılabilen, alglarla yapılabilen, yepyeni biyolojik malzemelerle yapılabilen doğa dostu malzemeler. Doğa dostu dediğimiz şey bizim doğamızdan farklı bir şey değil. Hepimizin var olduğu tek bir doğadan bahsediyoruz. Dolayısıyla ormanlara ya da doğaya ya da suya faydalı olmak değil konuştuğumuz, bir yaşam prensibine faydalı olmak. Hepimizin o yaşamın içerisinde olduğunu bilerek. Bir diğeri daha elektronik bazlı tekstiller. Burada da sensörler ve yaşam parametrelerini takip edebildiğimiz, bu değerleri anlamlı bir sistem içerisinde bize geri bildirim yapabilen, dolayısıyla bizim yaşamsal verilerimizi de takip edebilen ve anlamlandırabilen giysiler. Bunları biraz daha özel alanlarda kullanabiliyoruz. Antarktika gibi ya da medikal alanlar gibi. Bir yandan da daha konvansiyonel tekstilleri doğal yöntemlerle, organik yöntemlerle ve dünyada bulunan ve bilinen en eski kumaşın Anadolu coğrafyasından çıkan bir keten olduğunu bildiğimiz yerde de doğal malzemeleri de yeniden tanımladığımız bir yerdeyiz. Ketenin mucizesine, kenevirin, kendirin mucizesine, pamuğun ve yünün mucizesine de yeniden şahit oluyoruz. Çok teşekkürler Arzucuğum. Bu açtığın alanlarda en çok dikkatimi çeken şey senin bunların bir zorunluluk, yani yasalarca olması lazım. Aman öldük, mahvolduk. Korkudan değil, sevgiden bütün bu davetleri yapıyor olduğunu buram buram hissediyorum. Tabii ki. Burada çünkü insanlığın bence tekrar ettiği bir döngü var.
Evet, bir eşik noktasına geldik. Ve bu eşik noktasında artık kim olduğumuzu seçiyoruz. Yani yapma halini hala zorunluluktan ve korkudan seçtiğimiz yerde o kadar çok bahane diyeceğim. Bahane duyuyoruz ki işte iş modelime uymuyor, başkaları yapsın ben takip ederim. Sendeyse hem yaklaşımı ve bir bolluk bereket hissediyorum konuşmalarında. Bu noktada bir iş kadını olarak günün sonunda senin de aylık, 3 aylık, senelik hedeflerin var işini idame ettirmek için. Bir de çok şapkalı bir hayat yaşıyorsun. İşte anneliğinden konuşmacılığına, araştırmacılığına. İki boyutta sormak istiyorum. Birincisi kendi enerji vakit kaynaklarını bu hem ve bolluk yaklaşımında nasıl çoğaltıyorsun, önceliklendiriyorsun. İkincisi de bununla paralel aslında yine baktığında iş dünyasında başarılı olmak için sürdürmemiz gereken finansal hedefler var, karlılıklar var. İşte bu bahsettiğin ihtiyacımızdan fazlasını sahibiz. Dolayısıyla bir büyümeyi küçültelim. Hem iş dünyasına davet hem tüketicilere davet. Ben o lafı da hiç sevmiyorum ama türeticiler diyelim. Burada da nasıl bir denge kuruyorsun? Yani günün sonunda markan satmaya devam etmeli. Ama diğer taraftan da bu mesajlarla insanları uyandırıp, canlandırıp belki de almalarına ihtiyaç duymadıkları bir şeyler almamalarını da hatırlatıyorsun. Bu dengeyi, bu uyumu, bu harmoniyi nasıl kendi içinde sağlayıp nasıl bunlarla ilgili stratejik kararlar alıyorsun? Bunu çok merak ediyorum. Burada iş tarafından önce cevap verebilmek isterim. Çünkü şu çok önemli bir durum. Mesleklerimizi yapma hallerimizde hayata bir değer kattığımızı hissettiğimiz yer mesleğimizse zaten dünyanın en şanslı insanlarıyız. Ben kendimi öyle bir noktada olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla her sezon moda sistemi içerisinde koleksiyon tasarlayan ve bunu mağazalarına ya da satış sistemlerine destekleyen biri olarak çok önemli bir şey değiştirdik biz bundan yaklaşık 5 yıl önce. Şunu yapıyoruz. Koleksiyon haritası ya da koleksiyon matematiği dediğimiz şey bizde tamamen yeniden tasarlanmış durumda. Biz normalde moda sisteminde her sezon yepyeni bir koleksiyon tasarlanır. Yani şu anda bir koleksiyon Eylül ayında mağazalara koyuluyorsa Şubat ayında onların hepsi toplanıp yepyeni bir koleksiyon koyulur. Ve bu bir manada şu demektir. Onlar eski, şimdi daha yenileri var. Ve onlar indirime girer, işte eski sezondur, eski dönemdir. Biz bu yaklaşımı ortadan kaldırdık. Biz Arzu Kaprol markasında devam eden koleksiyonlar yapıyoruz. Bu ne demek? Bizim için bu gömleğin değeri her zaman o değerde. Çok nadir indirimler yapıyoruz ve bu daha samimi indirimler. 3'e böldük, 5'e katladık ya da daha farklı rakamsal veriler üzerinden hareket ederek değil, biz onun o değerde olması gerektiğini, o samimiyette ve o marjda yapılabileceğini, bunu hakkaniyetle çalışabilmek adına yapabildiğimiz yerde koleksiyon mantığının da birbiri üzerine bir gardırobun içerisinde birlikte kullanılacak şekilde geçebilen ve örtüşen parçalar olarak yapıyoruz. Yani geçen sezon aldığınız bir kıyafette bu sezon alacağınız bir eşarbın, bir başka gömleğin, bir başka deri parçanın her daim kombinlenebilmesi matematiği ve parametresi üzerine kuruyoruz. Bu bana göre çok önemli bir şey. Çünkü gardıroplar bizlere ait birimler olduğu için bunlar da bizimle beraber hareket ediyor. Ve şöyle çok sevindiğim olaylarla çok zamandır yaşıyorum. Genelde fazla dayanıklı kıyafetler yapıyoruz ve bir 10 yıl sonra, 8 yıl sonra getirip pantolonun paçalarını daraltabilir miyiz, stil biraz daha değişti diyen müşterilerimize biz neredeyse alıştık. Hani bu kısmen yaşadığımız ve gördüğümüz bir şey ve bazen de takılıyorum. İşte 10 yıl önce ve hala o kadar iyi durumda bir pantolonu biraz stilini değiştirmek adına getirdiklerinde arada da diyordum ki ya gelmişken bir tane de yeni pantolon almak ister misiniz? Hani biz de evimize ekmek götüreceğiz dediğimiz sohbetlerimiz olurken daha bu hafta 3 gün önce randevu alıp ofisimizden içeri bir hanım girdi ve dedi ki 19 yıl önce aldığım elbisemin biraz fermuarını açabilir miyiz?
Şimdi bu o kadar hoş bir şey ki ve bütün ekipteki arkadaşlarımı çağırdım. Ki bakın yani bunu hayatınızda kaç kere yaşayabilirsiniz? Yani 19 yıl önce aldığı bir kıyafeti getirip tasarımcısına üzerinde hani kahve sohbeti yapıyorken minik bir değişiklik yapılabilme hali benim de mesleğimde o sürdürülebilirliği yapabildiğime dair bana gösterilen bir armağan. Harika. Dolayısıyla bunu çok ama çok kıymetli buluyorum. Dolayısıyla sistemi yeniden tanımladık. Tabii biz bunu kendi ölçeğimizde yapabiliyoruz. Bunu sürdürebiliyoruz, yönetebiliyoruz ve bu sistemle yapabilmeyi de sağlıklı bulduğumuz için yapabiliyoruz. Temelde yaptığımız şey bu. Sorunun diğer tarafında da hani bunu yaşam dengesi olarak nasıl yapabiliyorsun ya da yapmaya emek veriyorsun dediğin yerde de bunun yaşamın her birinin bir bütün ve birbiriyle daimi bir ilişkide olduğunu bildiğim ve sevgili Mesrin Tülin Bilen'in de yıllardır bana öğrettiği yaşam yolculuğunun aslında keyiflerini, sevgisini, aşkını hissettirdiği ve gösterdiği yerde bunların her daim bir bütün olduğunu bildiğim yerdeyim. Çünkü belki daha önceki yıllarda meslekteki kariyer ya da yaşam başarılarının peşinde daha tutkuyla koştuğum yerlerde var olmayı, yaşamda genişlemeyi, keyif almayı, o küçük detayların ne kadar büyük yaşam keyifleri olduğunu görmeyi hafif es geçtiğim yıllar yaşamış olabilirim. Ha. İnsan mıyız? Yoksa insan mıyız? Dolayısıyla bunların bir bütün içerisinde ve her biri o bütünün yaşamın çok kıymetli taşlarını oluşturan, her birinin, her bir gülümsemenin, her bir tanıdığın ya da tanımadığın ama yaşam içerisinde geçiştiğin, görüştüğün, selamlaştığın, denk geldiğin her anın verilmiş bir mucize ve birer armağan olduğunu bildiğin yerde hakkıyla yaşamaya niyet ettiğim bir yerdeyim. Oh, oh ne güzel. Mesrin Tülin Bilen'e de selam olsun Selam buradan. olsun. Kızlarım benim büyüdükçe anne 80'lerden kıyafetlerin nerede diyorlar. Ben de hepsini bir şekilde vermiş, atmış olduğumu fark ediyorum. Bu bahsettiğin onlarca sene bir kıyafeti taşıyabilmek, onunla bağ kurabilmek, ona da yaşanılanları da aslında saygı göstermek. Yani Canay'ın o versiyonu şimdi kızlarıyla buluşuyor Tabii. olabilirdi. Bu çok kıymetli. Ve bununla ilgili dünyada da iş modellerini de görüyoruz. Mesela Patagonya'nın bu terzilikle ilgili tekrar işte ceketini giyebilesin diye tamirat servisleri. Belki senin öyle açılımlarını göreceğiz gelecek senelerde. Ve frugal innovation dediğimiz aslında çok da yatırım gerektirmeden, mesela bugün Afrika'da okuduğum bir haberle bunu paylaşmak isterim. Orada kız çocukları sürekli yeni forma alamadıkları için öğrencilerle bir inovasyon çalışması yapıyorlar. She diye bir organizasyon. Ve oradaki öğrenciler şöyle bir şey tasarlıyorlar. 6 beden açılabilecek, uzayabilecek forma tasarlıyorlar. Böylelikle fakirlik sebebiyle okula gidememe gibi aslında sosyal etkileri de ortadan kaldıran yaklaşımlar. Dediğin gibi kendi rolünü, kendi halini o sevgi boyutundan gördüğünde bütün yaratıcılık da açılıyor, yollar da açılıyor, süreçler de yani bütün enerji de dönüyor, finansal sistemler de dönüyor. İşte benim için mesela seni düşündüğümde ilk çok net uyanan bir kelime var, o da olasılık. Sen bende olasılığı canlandırıyorsun. Pek güzel. Ve umuyorum ki bu sohbette bahaneleri düşürüp o olasılıklara kendimizi açmaya ilham olur. Bizim Arzucuğum konuklar arasında bir oyunumuz var, soru çemberimiz. Her bir konuk bir sonrakine bir soru soruyor. Senden önceki konuğumuz olan Ayşe Birsel, Designing the Life You Love kitabının yazarı. Şu anda da Designing the Long Life You Love konusunda çalışmalar yapan sevgili dünyaca ünlü tasarımcı bir Türk lideri. Onun sana sorusunu iletmek istiyorum. Heyecanla bekliyorum. Diyor ki yaşamların uzayıp aslında yaşamımıza yeni gözlerle bakabildiğimiz bir yerde bunun tasarımcısı olarak, insan inovasyon tasarımcısı olarak
Sizin buradaki inovasyon çalışmalarınız nelerdir? Ne görüyorsunuz? Uzayan ve daha çok sevdiğimiz yaşamlara nasıl hizmet edebilir moda ve inovasyon çalışmaları diye bir sorusu var. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ayşe Birsel'i hayranlıkla takip ediyorum tabii ki. Ve ben de yaşamımda diğer tasarım alanlarından tabii ki çok büyük bir etkileşim alıyorum. Birinci alanda benim için mimari ve Ayşe Birsel'in de bütün tasarım yolculuğu ve kitapla dönüşmüş olduğu hali de aslında hepimize ilham veriyor. Her daim ilham veriyor. Çok çok teşekkür ederim. Şöyle görüyorum, bunu tabii kendi alanımdan, kendi disiplinimden bakıyorum ve öncelikle sevdiğin kıyafetlerle de tıpkı sevdiğin insanlar ya da objeler içerisinde bir yaşamda var olmayı sevme halinin kendi varoluşuna paralel olarak süresinin de uzaması bana göre kıyafetlerin de o yaşama eşlik etme halinin zorunluluğunu getiriyor. Ve aslında bizler bunu bilen bir kültürden geliyoruz. Çünkü örneğin benim anneannem 103 yaşına kadar bizimle beraberdi. Babam 95 yaşına kadar beraberdi. Anneannemin annesi de çok iyi bir terziymiş. Anneannem öyleydi. Annemin bir moda evi vardı ve ben 4. jenerasyon. Ve şu hikayeleri bilerek büyüyen bir jenerasyonum. Eminim bunu bilenler ve yaşayanlar aramızda hala çok var. Anneannem çocukken Birinci Dünya Savaşı. Anneannem yeni evli olduğunda İkinci Dünya Savaşı ve dedem bir ilkokul müdürü. Ve kumaş olmadığı için takım elbisesi ters yüz edilip tekrar giyiliyor. Aynı zamanda da baş öğretmenin belli bir estetik ve düzgünlükte durması gerektiği için. Ve benim çok yıllar anneannem atölyeme geleceği zaman heyecan ve endişe içerisinde aman yerlerde kumaş kırpıntıları olmasın. Anneannem hem üzülür hem de biraz kızabilir diye düşünürdüm. Çünkü her bir kumaş parçasının ne kadar kıymetli olduğunu bilir ve hatırlatırdı. Ve bizim bütün kumaş atıklarımız anneanneme giderdi. O patchworklerle bir şeyler yapar ve etrafta ihtiyacı olan insanlara bunları dağıtırdı. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Kumaşın ne kadar kıymetli olduğunu neredeyse unutan bir dünya zamanındayız şu anda. Bunların çok fazla üretilebilme hali aslında bizim gerçek ödediğimiz bedeller değiller. Onu üretmenin su maliyetini, hava maliyetini, toprak maliyetini ödemiyoruz aslında. Başka şeylerin bedellerini ödüyoruz. Bu yüzden elimizde olana hakkıyla bakmak, onun uzun süreli yaşayacak şekilde üretilmiş olduğundan emin olmak bizim için çok önemli. Çünkü şu anda daha kısa ömürlü kıyafetler üretiliyor ve sistem içerisinde bu çok hızlı dolaşıyor. Benimse şanslı bir insan olarak gardırobumda hem annemden hem anneannemden kıyafetlerim var. Dolayısıyla bunların hala çok iyi durumda olduğunu görmek benim için mesleki olarak müthiş bir ilham. Hani annemin bir yün elbisesini ya da ipek elbisesini giyebiliyor olma hali çok önemli bir şey. Büyük anneannemizin ceketi var mesela. İddiaya göre Atatürk'le tanıştığı zaman o ceketi giymiş. Bilmiyoruz, bir belgemiz yok elimizde. Ama hala çok iyi durumda bir ceket. Ve ben bunu giyebiliyorum. Dolayısıyla bunları hep o yaşam değerleri olarak bize tercihen ve eğer istiyorsak o yaşam boyunca istediğimiz süre kadar eşlik ediyor olması çok önemli. Örneğin bir deri ceket. Eti yenen hayvanların derilerini kullanarak ben deri giysi yapmayı önemsiyorum ve seviyorum. Çünkü petrokimya ürünü kullanılmadan yapılan deriler insana bir ömür boyu eşlik edebilir. Yani bir gerçek deri ceketiniz sizin ömrünüz boyunca size eşlik edebilir, eskimez ve çok iyi bakılabilir. Dolayısıyla sürdürülebilirlikle olan ilişkimizde neyin süresini tıpkı gıda yönetmeliğinde olduğu gibi aslında kıyafetlerin de hangi parametreye göre üretildiğinin aslında bilgisi kullanıcılarla paylaşılsa, bunu sadece profesyoneller anlayabilir şu anda. Ama o bilginin paylaşımı olsa en azından neye göre o satın alma kararını verdiğini insanlar yönetebilir. Daha hızlı moda markalarında genel standardın 5 kullanıma yönelik yapıldığını aslında endüstri liderleri olarak biliyoruz. Ama
onunla bir başka şeyi kıyasladığımız zaman aradaki malzeme farkının ürün ömür farkı olduğunu da anlatabiliyor olmak lazım. O yüzden bu eşliğe olacak yaşam yolculuğunda ben bu ceketi 20 yıldır giyiyorum, keyifle giyiyorum, bununla kombinliyorum dediğim şeylerde ona eşlik etmek bir yaklaşım. Bir yandan da bizlerin diğer alanlarda yaşam verilerine takip edecek yeni tasarım yaklaşımlarıyla beden fonksiyonlarına da fayda sağlayabilecek akıllı giysileri de bir yandan da yaşıyor, hayal ediyor ve onların da geliştirilmesinde çalışıyor olmak tabii keyif verici. Hepsi aşkla, hepsi yaşamı kendimizi yeni gözlerle gördüğümüz yerde. O eşlik, o yolculuk ne güzel. Eminim bundan sonra bir kıyafet alırken şöyle bir gardırobumuza bakmadan geçmeyeceğiz. Arzucuğum çok teşekkürler. Bir de bir sonraki konuğumuz Uygar Özesmi'ye senden bir soru alayım. Tabii ki, keyifle. Şimdi Uygar Özesmi'nin benden sonraki konuk olduğunu öğrendikten sonra oturdum. Biraz YouTube'daki röportajlarını ve konuşmalarını dinledim ve hakikaten daha da büyük bir ilham ve hayranlık konusu oldu benim için. Şunu sormak istiyorum Uygar Özesmi'ye. O kadar genç yaşta ve yaptığı pek çok alanda çalışmalar var ve ilham veren yeni ticaret yaklaşımlarını da kurmaya dair büyük emek veriyor ve bunu gençler üzerinde de anlatmaya çalışıyor. Şunu merak ediyorum. Gerçekten yeni şirket oluşumları ve fayda güden şirket oluşumlarının büyüme potansiyelini ve ihtimalini nasıl görüyor? Bunun için toplumsal olarak ne yapmamız lazım? Teşekkürler. Harikasın. Çok teşekkür ederim Ben teşekkür Arzucuğum. ederim. İyi ki geldin. Ben İyi ki teşekkür varsın. ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Buradayız. Evet. Arzu Kafur ile çok candan inovasyonun gerçek anlamda özüne dokunan bir sohbet gerçekleştirdik. İşte böyle gördüğümüzü, bildiğimiz, sandığımız şeyleri yeni gözlerle görmek için kendimizi canlandırma zamanı. Çünkü biz insanlık olarak sadece zararını azaltması gereken değil, aynı zamanda bir dünyayla, sevgisiyle, aşkıyla, hikayeleriyle hizmet edebilen, cana can katabilen bir yerdeyiz. O yüzden gelin kendimize, birbirimize ve güzel dünyamıza daha iyi bakalım. Hepinizi ayrıca bir topluluk platformumuz olan regenerate-x.co'ya davet ediyorum. Burada bu paylaşımları, öğrenimleri ve dönüşüm süreçlerine birlikte eşlik ediyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.